Herkese günaydın. Şimdi hafta sonu dolar Türk lirasında detaylı bir analiz yapacağımı söylemiştim. Fakat bazı sebeplerden dolayı yapamadım bu analizi. Onu şimdi haftanın ilk analizi olarak bir yapmak istiyorum. Şimdi dolar endeksiyle başlayacağız. Dolar endeksinde Mayıs ayında başlayan bir yükseliş kanalımız var. Bu geçen hafta 97'lere doğru gelen ve şu kanalın da üstüne atan bir hareket gerçekleştirdi. Bu enflasyon verisi sürecinde yaşadık bu hareketleri. Fakat sonrasında kanal içine tekrar geri döndü. Şimdi bu hafta FED açıklamaları olacak. FED'in faiz kararı var. Bu süreçte yatayda veya hafif geri çekilerek şu kanalın alt bandına doğru gevşemelerin gelebileceğini düşünüyorum. Burada önemli destek seviyesi de 94.60-94.35 olacak. Hani dolar Türk lirasına yansımalarını merak edenler için bunu şöyle bir tarif edelim ve bu seviyelere dikkat edelim. Şimdi dolar endeksinin bu hareketinin gelişmekte olan ülke para birimlerine etkisine de bir bakalım. Bu arada şu yükselişin yüzde kaç olduğunu da bir buradan ayrılmadan çıkmadan bir belirleyelim. Dip ve tepe noktaları yaklaşık %8'lik bir hareket getirmiş Mayıs ayından günümüze. Şimdi bir de Güney Afrika randına bakalım. Neden Güney Afrika randına bakıyoruz? Gelişmekte olan ülke para birimi olduğu için Türk lirasıyla kıyaslayabileceğimiz bir para birimi. Dolar endeksinde gerçekleşen hareketin hemen hemen aynısını burada da görüyoruz. Yalnız bu Haziran ayında başlatmış yükselişini ve geçtiğimiz hafta kanal üst bandını kırarak üstünde hareketler gerçekleştirdikten sonra tekrar kanal içine dönüyor. Bu yükselişin dolar endeksinden kaynaklı olduğunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Şimdi bir de bunun yükselişinin yüzdesine bir bakalım. Dip ve tepe noktalarından baktığımız zaman da %22'lik bir yükseliş gerçekleştirmiş. Yani dolar endeksinin %8'lik yükselişi Güney Afrika randına %22 olarak yansımış. Bir de Brezilya realine bakacağız. Burada da aynı Güney Afrika randı ve dolar endeksinde gördüğümüz hareketin birebir aynısını görüyoruz. Burada da gene şöyle bir kanal mevcut. Şimdi bizim için önemli olan %8'lik dolar endeksindeki yükselişi, gelişmekte olan bu para birimleri yüzde kaçlık bir yükseliş gerçekleştirdiler. Buna bakacağım. Bu da Brezilya realinde %17,5'luk bir yükselişi gösteriyor bize. Şimdi demek ki dolar endeksindeki %8'lik bir yükseliş %17 ile %22 arasında bir etki yapmış gelişmekte olan ülke para birimlerine. Peki gelelim Türk lirasında neler olmuş? Bakın bu sabah başlayan şu yükselişimiz var. Onu dahil etmiyorum. Sadece Cuma günü gördüğümüz zirveye esas aldığımda %68'lik bir yükseliş yaşamışız. Şöyle tahmini bir %25 yaşamış olalım hadi. %17 ile %22 arasındaydı biliyorsunuz gelişmekte olan ülke para birimlerine dolar endeksindeki yükselişin yansıması. Bizde de hadi %25 yansısa ulaşmamız gereken yer 10.35'ler. Yani 10-11 bandı şu an dünyadaki gelişmelere baktığımızda Türk lirasının olması gereken seviyeler. Hani diyorlar ya size tüm dünyada dolar değer kazanıyor. O yüzden dolar Türk lirası yükseliyor diye. İşte onun gerçek olmadığını burada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi size bir de şu dış minnaklar, işte dış güçler diye tarif edilen durumu göstermek istiyorum. Bunun için de şuradan volüm göstergesini açıp grafiği de bir günlüğe alalım. Bakın şimdi şu aşağıda gördüğünüz dik çizgiler volüm göstergesi. Yani dolar Türk lirasının hacmini gösteriyor, işlem hacmini gösteriyor bize. 2019 Şubat ayından sonra şuradaki şu düşüşü tarif etmenin tek bir yolu var. Öncesinde şurada gördüğünüz yüksek hacimli süreçte bu dış güçler diye tarif edilen veya dış minnaklar diye tarif edilen
kesimin dolar Türk lirasında yaptığı işlemleri görüyoruz. Şubat ayından itibaren, 2019 Şubat ayından itibaren, şunu da bir açmak istiyorum. Evet, 2019 Şubat ayından itibaren artık dolar Türk lirasında ne dış güç, ne dış minnak, bunların hiçbiri kalmadı. Bunu da nasıl sağladılar? Swap faizlerini %1400'lere kadar çıkartarak bu dış minnakların önünü kestiler. Dolayısıyla 2019 Şubat ayından itibaren ne olduysa sadece yurt içi yerleşiklerin, yani bizlerin yaptığı hareketlerle oldu. Tabii ki Türk halkının 3 kuruşluk birikimiyle dolar kuru buralara gelemez. O yüzden dolar kurunu buralara yükseltenlerin dış minnaklar değil, iç minnaklar olduğunu düşünüyorum. Şu aşağıdaki kırmızı çubuklarda gördüğümüz tek şey artık dünyanın Türk lirasıyla hiç işinin olmadığı, dünyada Türk lirası diye bir para biriminin resmen kalmadığının çok net bir göstergesidir. Uzun lafın kısası, size birileri dış mihraklar, dış güçler diye açıklamalar yaptığında lütfen aklınıza bu grafik gelsin veya dünyada dolar değer kazanıyor gibi söylemlerde bulunurlarsa da az önce yaptığımız o dolar endeksi ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerine yaptığımız o ufak çalışmayı aklınızda bulundurun. Şimdi peki dolarda ne olur? Dolar nerelere gelir? Konumuz olan dolar 30 liralara, 20 liralara ulaşır mı? Ya arkadaşlar, bazı fiyatları telaffuz etmek neden bu kadar kolay oluyor, ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Bir kere 20 liraların, 30 liraların konuşulabilmesi için ne bilimsel, ne matematik, ne yani hiçbir akıllı tarafı yok. Tekrar 2018'den, 2019'dan size örnek vereceğim. Bu 20 liraları, 30 liraları konuşan insanlar 2018'de dolar 6.80'lerden 5-10'lara düşerken size dolar 10 liraya gidecek diye videolar çekti. 2019'da 6.20'den 5.45'lere düşerken doların 12 liralara gideceğini, hatta 2019 yıl sonuna kadar doların 12 lira olacağını söyleyen videolar çektiler. Sonuç olarak siz bu süreç içerisinde bu insanlara güvenip aldığınız dolarlarla para kaybederken bu kişiler size izlettikleri videolarla dolar olarak para kazandılar. Bunların hepsi clickbait dediğimiz, sizi kandırmaya yönelik, size sadece video izletmeyi amaçlayan birer safsatadır, birer saçmalıktır. Lütfen bu kadar kolay inanmayın şu 20 liralara, 30 liralara. Bakın, ülkelerde sistemik riskler denen risk durumları vardır. Ve şu an biz yavaş yavaş bunun sınırına geldik, dayandık. 20 liranın, 30 liranın bu kadar rahat konuşulabilmesini anlamak inanın mümkün değil. Bakın, size bir mektup göstereceğim. Bu Gaziantep Valiliğine yazılan bir mektup, bir babanın yazdığı bir mektup. Okula giden 2 çocuğum var. Ve ben çocuklarımın beslenme, yol, kıyafet, hiçbir ihtiyaçlarını artık karşılayamaz hale geldim. 8 yaşındaki Mustafa ve 16 yaşındaki Yasin'in yatılı olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep ediyorum. 5 yaşındaki gelişim geriliği olan Kaya, herhalde bu, Kaya'nın da devlet korumasına alınmasını istiyorum. Çünkü ben çocuğumun alması gereken temel gıda ihtiyaçlarını dahi artık karşılayamıyorum. Bakın, işte sistemik risk dediğim durumun sonucu bu. Bir babanın yazdığı mektup. Yani evet, bugün 20 lira 30 lira olacak diye elinizde dolarlarınızı tutabilirsiniz. Ancak o seviyelere kur ulaştığı takdirde şunu hatırlayın. Suriyeliler Yunan adalarına kaçabilmek için patlak botlara dolar ödüyor. Dolayısıyla Türk lirasının belli seviyelere geldiğinde, dolar karşısında belli kayıplara ulaştığında o elinizde tuttuğunuz dolarları neye harcayacaksınız acaba? Bunu biraz düşünmenizi istiyorum. Bu iş öyle kolay değil. 20 liraları, 30 liraları birileri oturduğu yerden telaffuz ediyor ama bu iş öyle kolay bir iş değil. Öyle bir süreç değil bu. O yüzden ben hala ülkeden ümidini kesmemiş biri olarak bu kurun 20 liralara, 30 liralara ulaşacağına inanmıyorum. Gelelim grafiklere. Şurada yataydaki hedefim 14.40'lar. 14.30, 14.40 aralığı.
Daha geniş açıdan bakarsak, geçen haftalarda da söylediğim 14.80 ve 15.20 hedefimiz var. 16 liralara kadar bu kur gidebilir. Ancak gittiği gibi geri dönmek zorundadır. O yüzden de ben bu saatten sonra bu ülkede bir şeylerin değişeceğine inanıyorum. Çünkü artık sürdürülebilir hiçbir tarafı kalmadı. İşte az önce okuduğum mektubu düşünün. İnsanların bu hale geldiği bir ülkede siz bu dolar kurunu artık daha fazla taşıyamazsınız. O yüzden de şu 20 liraları 30 liraları unutun. Artık bu dolar nereden dönüyor bunu iyi takip edin ki kaybeden tarafta olmayın günün sonunda. Ben kimseye dolarınızı satın çıkın demiyorum. Ama lütfen çok yakından takip edin. Destek seviyelerimiz hala geçen haftayla aynı. 13.45 altı kapanışlarda bu piyasada kalmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Piyasanın sağlığı açısından olunması gereken seviyelerin de 10 lira 11 lira aralığının olması gerektiğini düşünüyorum. Umarım çektiğim bu videolar faydalı oluyordur. Önümüzdeki süreçte faydasını hep birlikte görürüz. Bugünlük de bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.